Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Matek Mutfak'ta kanala mutfağıma hoş geldiniz. Kilolarca buzluk işi mantı hazırlıyoruz. 3 adet tam yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, hepsini karıştıralım. 4,5-5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru yoğurma işlemine devam ediyorum. Toparlanana kadar yoğuralım. Yoğurduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum. 5 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Evet, bezeleri daha büyük yapabilirsiniz. Benim açmak için tezgahım küçük olduğu için biraz bezelerimi küçük tuttum. Evet, yoğurduğum kaba alıyorum. İç harcını hazırlayana kadar bekliyorum. 500 gram kıyma, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane, karabiber, 3 adet kuru soğanı rendeledim, suyunu sıktım, üzerine ekliyorum. Hepsini homojen olana kadar yoğuruyorum. Evet, iç harcımız da hazır. Evet, bezeleri tek tek oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, yufkaların hepsini aynı boyutta açtım. Biraz küçük olanları diğerlerinin ebatında açmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi tüm mezeleri aynı ebatta açıyorum. Evdeki en küçük bardak yardımıyla yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. 3 tane hamuru üst üste aldım. Denedim. Birbirine yapıştığı için sonra tek tek ayırarak yufkaları bir bardak yardımıyla tek tek kesiyorum. Evet, hepsini kesmeye devam ediyorum. Evet, kenar hamurları toparlayarak bir kaba alalım. Kıymalı iç harçtan şöyle azar azar pay edelim. İkiye katlayarak kıvıralım. Kıvırırken kenarlarında kuruma olursa parmağımızı suya batırarak yapıştırabiliriz. Evet, hepsini aynı şekilde kapatmaya devam ediyorum.
Kapattıklarımı bir tepsiye alıyorum. Hamurları da toplayarak tepsiye alıyorum. İç harcı da küçük bir kaseye aldım. Annemin ve kardeşlerimin eline veriyorum. Oturdukları yerden kapatıyorlar. Ben de diğer hamurları kesmeye devam ediyorum. Evet, diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayarak bir kaba topluyorum ve annemin eline veriyorum kapatması için. Kenar hamurların üzerine bir su bardağı suyu azar azar ekleyerek yoğuralım. Hamurumuzu yumuşatmış oluyoruz. Evet, en son yeteri kadar un ilavesi yapalım. Şöyle orta yumuşaklıkta hamuru tekrardan yoğurarak toparlayalım. Tezgah üzerinde de pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. 2 beze olacak şekilde böldüm ve yuvarlıyorum. Evet, bezelere un serperek tek tek açalım. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Bir bıçak yardımıyla kare olacak şekilde keselim. İç harçtan biraz pay edelim. Üçgen katlayarak kenarlarını katlayalım. Evet, gördüğünüz gibi kenar hamurlarıyla da 2 beze mantı hazırladım. Diğerlerini de açtım. Toparlayarak bir tepsiye alıyorum. Evet, kilolarca mantımız hazır. Gördüğünüz gibi el birliğiyle kısa sürede kapattık. Fırın tepsisine videodaki gibi üst üste alalım. Üzerinde hava almayacak şekilde kapatalım ve buzluğa kaldıralım. Evet, 3 tepsisini pişirmek için kenara ayırdım. Şöyle 4-5 yemek kaşığı tartıyı tavaya aldım eritmek için. Büyük bir kase yoğurdun üzerine şöyle 4-5 diş sarımsağı ezerek alıyorum ve karıştırıyorum. Evet, yoğurt sarımsaklı sosumuz hazır. Büyük bir tencerede su kaynatalım. Evet, kaynayan suya şöyle bol miktarda tuz ilavesi yapalım. Biraz sıvı yağ gezdirelim. Karıştıralım. Mantıları suya tek tek atarak haşlamak için bekleyelim. Bu aşamada ocağımızı yüksek olacak şekilde ayarlayalım. Mantıları da ara ara karıştıralım. Hepsini attıktan sonra kapağını kapatıyorum. Orta ateşle pişiriyorum. Evet, kontrol ediyorum. Yumuşamışlar. Zaten suyun üzerinde çıktı mantılar gördüğünüz gibi. Fazla suyunu şöyle süzgeç yardımıyla süzüyorum.
Servis tabağına alıyorum. Evet, ara ara da tartılı yağ gezdirerek karıştıralım. Evet, aynı yöntemle servise hazırlıyorum. En son üzerlerine yoğurt sarımsaklı sos gezdirelim. Kalan tartının üzerine de kırmızı toz biber ekledim ve tekrardan ocağın üzerinde beklettim ve üzerlerine gezdiriyorum. Kuru nane ve pul biber serperek ikramı hazırlayabilirsiniz. Evet, mantımız yemeğe hazır. Evet, ertesi gün buzluktan çıkartıyorum mantılarımı. Kağıt yardımıyla ortaya topluyorum ve bir poşete dolduruyorum. Poşetin ağzını kapatıyorum ve tekrardan buzluğa kaldırıyorum. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak kaynar suya atarak haşlıyorum. Evet, Ramazan için gerçekten büyük kolaylık oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.